Merhabalar arkadaşlar. Maalesef çitanın yavrularını kaybettik. Sadece bir tanesi şu anda hayatta. Bir tanesi de dün için şu pencerenin altında bir karton var. Şu kartonun aynısından. Hemen pencerenin altında. Maalesef oradaki tahtayı bir kaldırdım. İkinci gün hastalanan bir yavru vardı. Daha doğrusu ikinci gün değil de ilk yavrudan daha sonraki süreçte hastalanan yavru kedi maalesef orada kas katı kesilmiş, ölmüş. Çok çabuk, yani erken bir ölüm olmuş. İlk yavru kurtulduğu için geçenki videoda umudum var demiştim. Maalesef çok üzgünüm. Nasıl bir hastalıksa hayvanı yemiş bitirmiş resmen. Kas katı kesilmişti. Ağzından sıvılar akmış. Az bir şey kan falan da vardı. Yani görünce gerçekten çok üzüldüm. Küçük çita dediğim bir yavru daha vardı. En son umarım hastalanmaz demiştik. Maalesef o kedi de diğer gün hastalanmıştı. Biliyorsunuz ele gelmiyorlar, kaçıyorlar. Aşısızlar. O gün ben balkondan aşağıya doğru bakınca minderin üzerinde yatıyordu. Şu çatının altında, kulübenin yanında bir minder var. Orada uzanıyordu. Pek tepki vermiyordu hayvan. Daha sonradan balkondan aşağıya betonun üzerine yine kırıntı attım. Normalde koşarak geliyor diğer kedilere göre. Miyavlıyordu. Hemen yemek istiyordu kırıntıları. Baktım herhangi bir tepki vermiyor maalesef. Olduğu yerde duruyor. Daha sonradan ayaklandı. Bir 40-50 saniye kadar olduğu yerde durdu. Zaten ufak tefek küçücük bir canı vardı masum yavrunun. Vücudu su kaybetmiş, hemen zayıflamış, tüyleri yıpranmış. O kadar uzak bir mesafeden bakmama rağmen hemen anladım zaten. Son video çektiğimiz gün biliyorsunuz sağlıklıydı. O gün de aslında biraz durgunluk vardı. Daha doğrusu önceki günlerde de biraz durgunluk vardı hayvanda. Demek ki kuluçka dönemindeymiş. İçten içe hayvanı yıpratmaya başlamış. Hangi hastalık olduğunu maalesef bilemiyoruz ne olduğunu. Bu aralar salgın var. Birçok kedi muhtemelen ölmüştür bu hastalıklardan. Dediğim gibi arkadaşlar, ölüsünü görmedim. Muhtemelen ya çatı arasında bir yerde yığılıp kaldı ya da komşumuzun odunluğunda olabilir. Çok büyük ihtimal öldü. Dediğim gibi ölüsünü şu an için görmedim. O ölen yavru, yani dünkü yavru ona göre daha canlı kanlıydı. İlk kurtulan yavrulara göre aslında daha iyi besleniyorlardı. Maalesef beslenme de bir yere kadar, hastalık geldiği zaman bazı kedileri maalesef böyle kırıp atıyor. Dün bir kartonu kaldırdım, maalesef o tabloyla karşılaştım. Bir tanesi ölmüş zaten. Oradaki kartonu da kaldırdım, attım. Sadece koltuk var, kırmızı koltuk. Çakırım. Dışarıda bayağı bir rüzgar var. Bazen çok şiddetli esiyor. Şimdilik pencereyi kapattım. Buradaki kedileri kadraja alarak video çekmek istedim. Bu arada bu salgın hastalık sadece buradaki kedileri etkilememiş. Yukarıdaki kediler de hastalar. Geçen gün Sakin ablanın kedilerine besleme yapmaya giderken meğerse bir tanesi orada ağacın altına yığılmış. Boncuk kadar vardı arkadaşlar. Zaten yaşıtlar. Orada 2 tane prensesin yavruları vardı. Birisi sarman, yalnız böyle değil, birazcık daha sarı renkte. Bu biraz daha turuncuya çalıyor. Kaybolmuştu, yani bir türlü göremiyorum dediğim bir kedi vardı. Onun kardeşi vardı, hatırlarsanız ilk videolarda denk gelmişti. Behlül'ün babasına benziyordu demiştim. İkisi birbirine benziyorlar diye. Maalesef o kedi çok kötü durumdaydı. Ağzından sıvılar akıyordu, kusuyordu. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Yani ölümün pençesindeydi resmen. Kara kara düşündüm ne yapayım diye derken oradan
diğer kediler var. Birazcık daha uzun tüylü, prensesin kız kardeşinin yavruları. Oraya bir branda koymuşlar, mavi branda. Bahçede duruyor. Oranın altından çıktı. Kısık bir sesle miyavlıyordu. Belli ki diğer kedilere de bulaşmış hastalık. Dün yine gittim arkadaşlar. Biraz ilaç götürdüm. Temiz su götürdüm. Maalesef yani hem yiyeceğe ulaşmakta çok zorlanıyorlar hem temiz suları yok. Dediğim gibi temiz su götürdüm. Mama götürdüm. O beyaz uzun tüylü kedi zaten bir gözü kör onun. Tek gözlü. Birazcık da olsa yine geldi, su içti. Hareketli yani diğer kediye göre. O ağacın altına yığılan kedi maalesef ölecek durumdaydı. Prensesin o ciddi enfeksiyon kapan, ölmek üzere olan yavrusu Edi ve Boncuk'la yaşıttı. Yani gerçekten kritik bir süreçten geçiyoruz. Bunların tek avantajı düzenli, temiz suya ulaşmaları, aynı zamanda gıdaya ulaşmaları. Onların eksi yönleri biraz önce bahsettiğimiz besin ve su ihtiyaçları biraz daha kısıtlı. Sokaklarda beslenmeye bir şekilde çalışıyor hayvanlar. Geçenlerde biliyorsunuz salgın bir hastalık vardı. Yavruların birçoğunu kaybettik. Bunlar o hastalıktan kurtulan kediler. O hastalık artık hangi hastalıksa oradan bağışıklık kazandılar ama dediğim gibi çeşit çeşit viral hastalık var. Bunlar da aşısızlar. Yani arkadaşlar bilmiyorum ne diyeceğimi. Böyle durumlarda video çekmek de çok zor oluyor. Dün zaten çekmedim. Boş geçtim yani bu olaydan dolayı. Kedinin ölüsünü görünce. Bir de yukarıdaki kediler de rahatsızdı. Biraz burada oyalandıktan sonra bugün yine gideceğim arkadaşlar. Yaklaşık zaten 2 saattir buradayım. Damın üzerinden geldim. Yiğido ve kardeşlerine besleme yaptım. Zaten buradalardı, dolaşıyorlardı. Benimle birlikte geldiler. Sadece dişi olan burada değildi. Lastik kız gelmiş. Onu da içeriye alalım. Çakır da gidecektir muhtemelen. Hadi Çakır git. Hadi oğlum git. Çakır. Koş kaçıyorum kaç. Çakır kaç. Çakır kaç. Lastiğim kızı. Bunların hepsi biraz önce damın yanındalardı. Peşindelerdi. Rüzgar var diye dediğim gibi ben de şimdilik buradan video çekiyorum. Hilmi burada var. Yatıyor. Edi var. Boncuk var. Lastik kız biraz önce geldi. Çakır da pencere kenarında halen aşağıya atlamamış. Diğer odada şu anda Gülizar var. Yukarıya çıkmış yatıyor. Rüzgar var dediğim gibi yine de bir uğramaya çalışalım. Fadik de burada yatıyor. Karton buradaydı biliyorsunuz. Kaldırdım attım. Şunlar da üzerindelerdi. Sağlıklı yavruyu da size göstermek isterdim ama şu an için burada değil. Eva var. Oradakiler zaten gördüğünüz kedilerdi biraz önce. Bıyıklı kedi var. Biliyorsunuz o da içerideydi. Biraz şifayı kapmıştı. Grip falan olmuştu. İyileşti. Paşa vardı. Paşa'nın da durumu iyi. Biraz önce buradaydı. Ariana buradaydı. Arthur buradaydı. Safinaz buradaydı. Safinaz'ın kızları buradaydı. Zaten Eva burada. Sadece Zeyna'yı söylemedim sanırım. Zeyna'yı görmemiş olabilirim. Bayan Miki buradaydı. Video çekmeden önce ilk besleme yaptığımız zaman. Bıyıklı kedi zaten biraz önce geldi arkadaşlar. Hasta olan kediydi. Birkaç gün içeride kalmıştı. Bahadır da buralarda geziyor. Bıdığı görmedim. En son dün buralardaydı. Bıdık zaten arada bir geliyor. Biraz buralarda oyalanıyor. Bir şeyler yiyip gidiyor. Yani bunun haricinde şu an için buradaki kedilerden yaramaz bir durum yok. Sadece çitanın yavruları. Çita demişken çitayı da görmedim. Dün de görmemiştim. Bazen böyle ortadan kayboluyor. Geçenlerde de 3-4 gün boyunca yoktu. Yavruları da zaten artık terk etti arkadaşlar. Ne olduysa o terk ettikten sonra stres kaynaklı mı bilmiyorum. Bağışıklık bu yüzden de düşmüş olabilir.
zavallılar gözümün önüne geliyorlar. Bilmiyorum, çok böyle bahsetmek de istemiyorum o konulardan. Aklıma gelince gerçekten çok üzücü oluyor, stresli oluyor. Gün içinde sürekli düşünüyorum. Demek ki biz o yavrulara aşı vursaydık bu hastalıktan dolayı aşıdan şüphelenecektik. Şu anki hastalıktan dolayı maalesef hem ben hem sizler muhtemelen aşı acaba yan etki mi yaptı, bağışıklığı mı düşürdü, o arada başka bir hastalığa mı yakalandılar diye aşıdan şüphelenecektik. İyi ki de o zaman aşıyı vurmamışız yani onlara da. Demek ki kuluçka dönemindeymiş. Eğer biz karma aşıyı vursaydık aşıdan şüphelenecektik. Aşının da muhtemelen hiçbir etkisi olmayacaktı. Zaten gençlik hastalığı gibi bir hastalık. Aşıdan en az bir hafta sonra biraz olsun bağışıklık sağlamaya başlıyor. Diğer virüsler muhtemelen 1-2 gün içinde bağışıklık kazanmaya başlarlar. Herpes ve kalisivirüs. Yani araştırdığım kadarıyla biraz bu şekilde bilgiler öğrendim. Tabii değişiyor. Bazı yerlerde farklı söylüyorlar. Bazı yerlerde daha farklı bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. O kedilerin bugün hastalıktan kurtulması için şu anki tarihten en az 15 gün önce aşılanmış olsalardı şu anki hastalığın ne olduğunu her ne kadar bilmesek de belki de büyük ihtimal koruyabilirdi. Onun için maalesef, bu maalesef kelimesini de kullanmayı hiç sevmiyorum ama konuştuğumuz zaman bir şekilde ağzımızdan çıkıyor. Cümle kurarken zorlanıyorsunuz çünkü. Lastiğim, kızım, lastiğim. Sinek mi avlıyorsun yine? Ya o yavrulara çok üzüldüm arkadaşlar. Özellikle annesine benzeyen küçük çita. O kedi beni yani çok üzdü. Birazdan gideceğim. Dediğim gibi bakacağım. Ölüsünü bulmaya çalışacağım. Koku falan düşer çünkü oraya. Yukarıya gideceğim. Kedilerin son durumuna bakacağım. Prensesin yavrularından kaybolan vardı. Daha sonradan ortaya çıkan sarı kedi. O ölümcül hastalığa yakalanan yavrunun kardeşi. Dün sağlıklıydı. Orada geziyordu. Geldi bir şeyler yedi. İlk gün görmedim ama kardeşi hastayken. Bu arada kardeşini de görmedim arkadaşlar. Dün gittim, her yere baktım. Kediyi göremedim. Oradaki mavi brandanın da altını, her yerini iyice kontrol ettim. Çöp konteynerinin yanına kadar gittim. Evin hemen altında çöp kutusu var. Sağa solu kontrol ettim. Ne olur ne olmaz dedim. Belki ölüsünü falan biri görmüştür, oraya atmıştır hesabı. Göremedim, bilmiyorum. Dediğim gibi muhtemelen o kedi de öldü. Kurtulma ihtimali yani mucize gibi bir şeydi. Kusuyordu. Su içirmeye çalıştım. İçtiği suyu da anında böyle ağzına koyduğumuz gibi hem yutmakta zorlanıyordu hem de direkt kusma pozisyonu alıyordu. Maalesef çok kötü durumdaydı. Enfeksiyon ilerlemiş. Bazıları böyle işte hayatta kalacak, bazıları da maalesef ölecekler. Bunların önüne geçmemiz için arkadaşlar, yani en azından ele gelen yavru kedileri şöyle 2-2,5 aylıkken bir doz bile olsa en azından aşılamaya çalışmamız lazım. Yoksa maalesef bu tabloyla sürekli karşılaşacağız. Bu ne ilkti ne de son olacak. Daha önceden de zaten başımıza birçok sıkıntı geldi. Gelmeye de devam edecek. En son zaten Yiğido herpes virüsüne yakalanmıştı. Bakın halen merhem uyguluyorum. Ne olur ne olmaz diye antibiyotik vermeye devam ediyorum. Herpes virüsü bir kez kaptığı zaman hayvan kronik burun akıntısı olabilir, arada göz akıntısı olabilir. Öyle bir ihtimali de var. Zaten uzun da sürüyor. 15-20 günden bahsediyorlar genelde. Tabi durumu iyi. O açıdan bir sıkıntı yok. Sadece yine az bir şey de olsa göz akıntısı devam ediyor. Bunun dışında keyfi yerinde. Dün de bayağı bir yine kırıntı yedi. Bu videoyu çekmek de benim için yine her zamanki gibi zor oldu. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu an için yavrulardan biri kurtuldu arkadaşlar. O bayağı bir şanslıymış, yani nasıl kurtulduysa
Çünkü ona göre daha iyi beslenen yavrular öldü. O kedi biraz daha korkaktı. Diğer kardeşlerine göre atılgan değildi, yani atik değildi beslenme konusunda. O kurtuldu, diğerleri maalesef öldüler. Üzgünüm, ne diyeceğim bilmiyorum. Bir şekilde böyle mücadele etmeye çalışıyorum. Artık bazı durumlara da ne yaparsanız yapın, hayat sizi alıştırıyor. Yani bundan fazla ne kadar üzülebilirim diye düşünüyorum. Sanırım daha fazlası, belki de en çok sevdiğim, bağlandığım kedileri kaybedersem olur diye düşünüyorum. Genelde çünkü yavruken birçoğu ölüyor. Ariana'nın yavrularından Leblebi ve Fıstık. Bunlara bayağı bir üzülmüştüm. Arada aklıma geliyorlar. Halen unutabildim mi desem yalan olur. Onlara bayağı bir üzülmüştüm. Yarın yine video çekeceğim. Son durumlardan sizlere haberdar edeceğim. Bu arada bu videoyu bugün çektim. Bugün de yayınlamış olacağız. Normalde geriden geliyordu videolar biraz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Telefonda yeterli hafıza olmadığı için hemen az bir şey size görüntü alacağım. Şu hastalık belirtisi olan kedi buydu. Şu an durumu iyi. Yine biraz antibiyotik verdim. Tek gözü kör olan bu. Bu hangisi? Evet, kardeşi de geldi arkadaşlar. Bunlar kardeşlerdi, biliyorsunuz şu ikisi. Bu zaten az ileride bir komşu var. Onun kedisi. Şurada bir kedi var. Bazen bizim bahçeye birkaç kez gelmişti. Şu an o orada. Yemek yiyor. Ölen kediyi torbaya koydum arkadaşlar. Şimdilik orada bir dursun. Anneleri yok. Bir de ölen kedinin kardeşi yok. Sarman. Dün buradaydı. Sağlık durumu iyiydi. Yine de bir görmek lazım. Ölen yavrunun kardeşi de burada şu anda. Sarman. Bir tane de küçük bir kedi var. Geçen de videodaydı ya, dedim 8-9 aylık vardır. Tam şu karşıda şu an yiyor. Brandanın altında. Tavuklar yine rahat durmuyorlar. Mamalara dadandılar. Biraz da şuraya koydum. Sularını tazeledim. Az bir şey de ileriye yine su koydum. Mama koydum. Yani yavaş yavaş gideceğim artık. Şimdilik bunların sağlık durumu iyi gibi görünüyor. Umarım bir şey olmaz. Bir tanesini maalesef kaybettik. Durumu çok kötüydü. Bahsetmiştim size arkadaşlar. Ölüsünü de gördünüz. Söyleyeceklerim bu kadar.